Merhaba, ben Aşkın Ercan. Sanatçı ve akademisyen olarak çok uzun yıllardır çalışıyorum, işlerimi sürdürüyorum. Eskişehir'de yaşıyorum, Bilecik'te çalışıyorum. Aslen Diyarbakırlıyım. Ve benim bütün bu sanat hikayem aslında, sanata başlama hikayem de benim aslında Diyarbakır'dan geliyor. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum Diyarbakır'dan. Aslında sanat pratiğimin merkezinde ekoloji ve özellikle çevresel şiddete dair bir takım meseleler var. Yaşadığım coğrafyanın da etkisiyle böyle kimlik, aidiyet ve hafıza meseleleri sanat pratiğimin odaklandığım noktalarından biriydi. Yıllar geçtikçe bunun içerisine biraz bu ekolojinin de bizim hayatımızı ve bizi ne kadar etkilediğini ve bütün o kültürel katmanlarımızı, bütün o yaşama dair olan meselelerimizi nasıl gündeme taşıdığını gördükçe sanat pratiğimin bir parçası hale geldi. Ve yaklaşık 3-4 yıldır da su ve su ekolojileri üzerine araştırmalar yapıyorum. Zerban suyu hikayesi bu noktada benim için çok büyük bir kırılma, açılma oldu. Zerban suyu Adıyaman Çelikan ilçesinde bir köyde bulunan aslında bir göze. Ve orada bütün o orada yaşayan halkın ve orada yaşayan köylülerin o suya ne kadar büyük bir değer atfettiğini gözlemleme şansım oldu. Ve yıllar içerisinde acaba bütün bu suya dair olarak taşınan bütün o hafızayı nasıl gündem haline getiririz? Bunun üzerine yeni değerler atfedebiliriz. Ve üretim pratiğim bu noktada benim bütün bu suya dair olan hikayeleri farklı medyumlarla bir araya getirmek. Burada önemli olan nokta bence sadece su merkezli düşünmek değil, bütün o çevresel ve ekolojik şiddetin, bütün o nedenlerini, o politik bağlamlarını, her şeyi etraflıca düşünmek ve tartışmak. Bütün kullandığım malzemeleri özellikle geri dönüştürülebilir, daha önce kullanılmış, boşa çıkmış, artık atık hale dönmüş ama o tekrar yeniden nasıl revize edilebilir veya yeniden nasıl bir araya getirip yeni bir iş üretebilirim ile bakıyorum aslında malzemenin kendi dinamiğine. Çok uzun zamandır İstanbul'da bu araştırmayı yapmak üzere planlar içerisindeydim. Fakat bunu yapmam için oldukça uzun bir zamana ihtiyacım vardı. Ve bu zaman GATE ile birlikte benim için çok büyük bir fırsata dönüştü. Görüştüğüm kişiler, yaptığım arşiv araştırmalarında, gittiğim kurumlar, kütüphaneler, bunun gibi aslında pek çok alanda büyük destek sağladı GATE. Bence araştırmayı çok benim açımdan en azından iyi bir noktaya götürdüğünü söyleyebilirim. Karşıma bir kitap çıktı. Çek Kayıkçı Balata isimli bir kitap. Susan Nana Trablus'un. Bu kitapta fark ettim ki bütün orada yaşayan azınlıklar, gayrimüslimlerin bütün o su hikayeleri, bütün gündelik yaşam hikayeleri bir noktada suyla ciddi bir ilişki içerisinde ve bütün o hikayelerin içerisinde herkesin bir kayık hikayesi var. Su kültür içinde bu kadar önemliyken bunun devamında bu kayıklarla ilgili başka neler olabilir benim için bir başlangıç noktasıydı. Burada bir arşiv taraması yapmayı çok önemsedim. Çünkü benim için Haliç ve Haliç kıyısında, Haliç kıyısının bütün o tarihsel süreçteki bütün o yolculuğu, serüveni, suyla ilgili, İstanbul'un özellikle suyla kurduğu ilişkinin arşivsel görüntüleriyle benim bugün burada yaşamayan ama burayı deneyimlemeye gelen bir sanatçı olarak gözlemlediğim haliyle bir araya gelmesi acaba nasıl olabilir? Bütün bu görseller nasıl bir katman ve nasıl bir içerik yaratabilir? Burada da eski görüntüler ve yeni burada çekmiş olduğum görüntülerin bir araya getirerek bir çeşit aslında bir palimpsest, aslında o zamansal katmanlılık meselesini nasıl bir araya getirebileceğimi düşündüm. Dolayısıyla benim buranın tarihiyle, buranın arşiviyle, özellikle Haliç ve civarındaki arşivlerle kurduğum ilişki bir noktada o zamansal dalgalanmayı da sağlamaktı diyebilirim. GATE ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok kıymetliydi. Çünkü ben gittiğim her yerde suyla ilgili hikayeler biriktiriyorum ve biriktirmeye devam edeceğim. Su akar, yolunu bulur dediğimiz noktada ben hakikaten o suyun izini takip ederek su hikayelerini biriktirmeye devam etmeyi planlıyorum.